hemen şunlar. Bunlar tabii daha büyümüş. Bunların dip kısımları aynı bunun gibi. Biraz bundan toplayalım. İçleri zaten su dolu. Bunları hatta bitkileri alıp az ilerideki papatyalardan da biraz alacağım. Böyle karma bir çay yapacağım. Vahşi doğaya, ormana girmiş bulunmaktayım. Mert Erol kanalından herkese merhabalar. Bambaşka bir kamp günlüğüne doğru yeniden yollardayım. Yeşilin binbir tını sloganım içinde bulunduğumuz yaz aylarında kendini iyice gösteriyor. Her renk çiçeklerin olduğu yaylalara doğru gidiyorum. Kurtların ve tilkilerin geçtiği yollardan yolumu buluyorum. Konaklamak ve onları hissetmek adına kamp bölgemi izlere yakın bir noktaya hedefliyorum. Ve sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz benim için güzel bir motivasyon kaynağı. Umarım birkaç saniyenizi ayırıp abone olup bana destek olursunuz. Şimdiden herkese iyi seyirler, doğayla kalın. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün yaylayı tercih ettim. Ağaçların arasında değilim, göl kenarında değilim. Böyle arkam göz alabildiğine yayla. Her yer çiçek dolu, papatya dolu, ısırgan dolu. Ve bu sebeple çok arı sesleri var, börtü böcek sesleri var. Rüzgar çıkınca rüzgarın sesi, rüzgar kesince de uçan kanatlıların sesi çok geliyor. Bir yandan da çadır için yer bakıyorum kendime. Çadırı kuracağım yerlerde şöyle görülebiliyor mu bilmiyorum. Bunları domuz ve ayılar yapabiliyor. Şu an burada hangisi yaşıyor? İkisi de yüksek ihtimalle. Bu civara kuracağım çadırımı. Burası güzel bir yayla. Biraz yoldan sapıyorsunuz böyle bir yere gelmek için. Yayla yolu yani adı üstünde. Ama ıssız ve tercih edilebilir. Hemen şu ileride yaylanın ilerisinde bir artık baharın birikintisi olan su kaynağı var. Bakalım temiz mi pis mi, belki oradan su alırım. Buradaki civardaki otların yenilebilir olup olmadığına bakarız. Onlardan çay yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu an şöyle aynı zamanda kontrol ediyorum. Gözüme çarpan birkaç yenebilir ot var. Hem onların kullanım amacını, nerelerinin yendiğini ve neler yapıldığını konuşmuş oluruz. Ben hemen şu arkaya, şu tarafa bir yere kurulayım. Ondan sonra ana yemeğimi yaparım. Kurulduktan sonra biraz acıktım çünkü yer ararken. Çay toplamaya da bitki için yürüyüşe çıkarız birlikte. Ben buraya güzel bir kurulayım. O kadar tozlu yollardan geçtim ki. Şimdi şu malzemeleri indireyim. Şuradan çıkan toza bak. Şu çıkan küçük kuru parçaları tutuşlamak için kullanacağım. Kuru bir tane ağaç buldum. Kolay da soyuluyor. Bunlar doğal bir kav.
Bunlar hemen alevleniyor bir kıvılcımla ve kolay kolay da sönmüyorlar. Güzel bir ateş başlatıcı. Ben de bunu kullanacağım. Biraz daha böyle yontup odunların dibine bunlardan koyacağım.
Şimdi yemeği yaptım. İçinde mantar vardı, haşlanmış nohut vardı, kapya biberi vardı, yeşil biber vardı, soğan vardı. Biraz da adet olarak bir tane zerdeçal attım. Tozunu atmadım ki suyun da iyice rengini versin diye. Şimdi hemen şu arkadan masaya koydum yemeğimi. Yedikten sonra bir çevreye bir keşfe çıkacağım. Yenebilir otlara bakacağız birlikte. Tabletime PDF olarak indirdim ek dosyaları. Bu bölgede olan en azından bitkilerin hangisi yeniyor, hangisi yenemiyor. Yararları ve zararları. Onun hakkında bir doküman var elimde. O tablet bir yanda, biz bir yanda orman içinde bir yürüyüş yapacağız. Bulduğumuz bitkileri toplayacağız. Belki onlardan da topladığımız yerde bitki çayı yaparım. Şimdi yemeğimi yemem lazım. Çünkü bayağı acıktım. Rüzgar vardı geldiğimde de şu an kesildi. Şu an keyifli bir hava var. Bilmiyorum akşama doğru hava açar mı? Bazen açıyor, bazen kapatıyor. Rüzgar kesilince daha bir çok bulutlu oldu. Daha da uzatmadan yemeğimi yemem lazım. Sonra gezinti ve yürüyüş. Masayla sandalyeyi topladım. Çünkü şimdi keşfe çıkıyoruz. Sizinle birlikte bitkilere bir bakalım. Geldiğimde büyük ihtimalle bu sonradan açan güneş kaybolmuş olacak. Hava kararmış olacak geldiğimde. O yüzden direkt çadıra geçerim diye malzemelerimi şimdiden topladım. Geldiğimde açan papatyalar artık yavaş yavaş kapanmaya başladı. Tabii güneş gittikçe onlar da güneş yönünde bükülmeye başladılar. Şimdi arabaya malzemeleri koydum da. Gideceğim nokta şu gün batımı bu tarafta kalıyor. Burada geldiğimde sis vardı, drone kaldırmıştım. Hava bugün biraz serinlediği için o soğuk ve sıcak havanın karşılaşması yükseklerde sis oluşturuyor haliyle. Şimdi biraz daha ılıklaştı sanki rüzgar kesilince. Şu arkadaki yayla boyunca yürüyeceğim. Hemen şurada bir su kaynağım var. O su kaynağının çevresinde mutlaka bir ot vardır. Oradaki otlara bakacağım. Bakalım. Şu tarafta mağaradan bahsetmiştim. Mağarada o tarafta. Bilmiyorum, orman içi bayağı bir karanlık, risk edilir mi? Neyse bir yola çıkalım bakalım. Neler bekleyecek bizi. Aslında doğada basıp gittiğimiz çoğu şey, yani elde malzeme olmadığı zaman o kadar büyük bir besin deposu ki, besin artı vitamin deposu.
Ama bunları genelde yabani diye bilmediğimizden yemiyoruz. Aynı mantarlar gibi. Yenebilecek çok sayıda yararlı mantar var. Yüksek proteine sahip, yüksek minerallere sahip bir sürü mantar var. Yani herkesin bulunduğu coğrafyada mutlaka vardır. Ben Karadeniz bölgesinde yaşadığım için buraya özgü mantarların isimlerini biliyorum. Ama görsellerini çok kestiremiyorum. Yine de risk alamıyorum bilseniz de. Çünkü kopyası veya sahtesi de olma ihtimali oluyor. Bu tarz besinlerin riski veya şakası da olmuyor gerçekten. Bitkiler daha o yüzden ulaşılabilir ve öğrenilebilir. Şu yüzden bunların hepsi zaten akademik olarak kayıtlara geçiyor. Araştırma ve test konuları oluyorlar. İşte hangi bitkinin yenip yenmeyeceği, vücutta ne gibi etkilere sahip olduğu falan hepsi bunların bilimsel olarak yaygın ve mantarlar gibi çok da kopyası yok. Bir yenebilir bir bitkinin bir görseli, ismi genelde çoğu coğrafyada aynı oluyor. Mantarların renk tonları birbirine çok yakın olduğu için ayırt etmekte bilmiyorsanız zorlanma ihtimaliniz çok yüksek. Ama şimdi mesela benim burada baktığım alanda araştırma yapıp gelmiştim. Isırgan otları hemen gözüme çarpıyor. Rezenenin, o bildiğimiz rahatlamak için içtiğimiz rezene çayının tohumları da, yani atası da bu otlarda var şu an. Rezene otu diye de geçiyor aynı zamanda. Tabi bunlar kökleri kurutularak daha sonra bitki çayı olarak, yaprakları kurutularak bitki çayı olarak tüketilebiliyor. Buradaki yaş rezene. Papatyalar var, oldukça popüler. Ebe gümeci denen bir bitki çeşidi var. Yine bu bölgede, Batı Karadeniz bölgesinde oldukça popüler. Semizler var şu an görebildiğim. Şimdi bunlardan birkaçını toplayıp hem de tabletten size dokümanlardan fotoğraflarını da göstereceğim. Bunların bir hem yürüyüş yapıp hem bitki çayını hazırlamayı düşünüyorum. Ortam da çok keyifli şu anda. Şimdi çevreye şöyle bakındım. Işık da çok güzelleşti. Belki mutlaka bir yaban dostumuz da beni izliyordur. Ne yapıyor acaba diye. Eğer siz fark edip onunla göz teması kurarsanız o olduğu yerde sabit kalıyor. Hareketsiz. Siz hareketsiz sabit kalıyorsunuz. Bu şekilde karşılıklı bir bakışma oluyor. Ama siz hareket halindeyken, onun farkında değilken o sabit kalıp size bakıyorsa, işte bu duyguyu bilmek, karşılaşmasanız da oldukça keyifli, doğada olduğunuzu hissettiren başka bir an. Yolu görebiliyor musunuz? Buralar basılmamış çimler, daha dik duruyorlar. Burası bir geçiş yolu olarak kullanılıyor şu an gitti. Buradan artık bu sudan içip şu yuvalarına dönen yaban hayvanlarının büyük ihtimal geçiş rotasındayım ben. Onlarla aynı yolu takip edelim bakalım. Çok börtü böcek var bu aylarda. Otların yönüne baktığım zaman karşıdan buraya doğru gelmişler. Çünkü otlar benden tarafa doğru yatık. Ya bir sürü buradan gelen ya da burayı bölgesi benimsemiş herhangi bir yaban dostumuz. Çok yakından bakmadım. Acaba ne? Bunun kaldırma sebebi ayıların, yani bu tarz bir toprakları eşeleme sebepleri, bu toprakların altında eğer bir hareket sezerlerse bu karınca olur, solucan olur. Yani besin değeri yüksek bir sezgi aldılarsa orayı eşiyorlar. Toprağı kazıyorlar. Onun altında işte solucan mı varsa, karınca mı ne varsa artık ayının o günkü besini oluyor. Oradan karıncayı, kaç kilo karınca yerse, şimdi bir karınca yuvasına girdiyse orayı kurutmadan çıkmaz. Yine solucan için de aynı şekilde. Büyük ihtimal o yüzden kazdı oraları. Sık bir ortamda yürüyorum şu an. Ayak boyundan da anlayacağınız gibi. Böyle sık bir noktada, sıkçaların arasında yürürken
dikkat etmeniz gereken bir noktada. Evet, dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Çünkü doğa canlı. Siz de buraya uyum sağlamak zorundasınız. Doğaya, doğal yaşama. Doğanın kanunları bunu gerektiriyor çünkü. Bu tarz yerlerde eğer sıcak bir gün yaşanıyorsa, nemli, kasvetli bir gün yaşanıyorsa fazla hareket etmeyip su kaybını önlemek adına bu tarz otluklara, daha yoğun olduğu noktalara yılanlar kıvrılıyorlar. Ve artık orada havanın serinlemesini bekliyorlar veya etrafta bir tehdit varsa geçmesini bekliyorlar. Siz gelseniz de yerinden büyük ihtimal kımıldamaz. Çünkü son çaresi artık burada serinlemek veya hayatta kalmak. O yüzden bastığınız yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Çok tedirginseniz de uzun bir sopayla yürümenizde fayda var. Yine ben yeşilliklerin arasından görebiliyorum. Bölgede yaşayan yılan türleri arasından da yeşilde kamufle olabilecek yılan yok. O yüzden gözle seçilebileceğini düşünüyorum. Bir yılan karşılaşması hoş olmaz. Yani üstüne basarak onun hem canını yakmış olursunuz. O da sizin canınızı yakar korkuyla. Böyle bir yerde tek başına şu an bu. Çünkü çevresinde hiçbir çam popülasyonu yok. Köknarlar var. Yakın akrabaları ama çam değiller. Burada tek kalmış. Nasıl geldi acaba? O ağaçların oraya nasıl geldi diye merak ediyorsanız, çok eski yangın zamanlarında, sadece orman yangınları insan kaynaklı çıkmıyor. Biraz bu konu hakkında da konuşayım bildiğim kadarıyla. Yine eklemek istedikleriniz olursa yorum yazabilirsiniz. Bu arada otların boyu bayağı yükseldi. Genelde yangınlar insan kaynaklı çıkıyor. Bu yakın yüzyıla kadar öyle. Ama daha tarih öncesinde, yani bu orman yangınlarının insanla bağdaştırılmadığı zamanların öncesinde doğa kendini yenilemek ve tekrar dengeye sokmak adına kendi yangınını çıkarıyor. Bunu bazen doğanın içindeki canlılar yapıyor. Bazen doğal iklim şartlarından kaynaklı oluyor. Yani tamamen iklim değişikliğine bağlayamayız orman yangınlarını veya insan kaynaklarını. Mesela tutuşma sıcaklığı çok düşük bir kozalak türü var. Bu kozalak türünü o bölgede yaşayan kuşlar, karga akrabaları, yani karga türlerinden diyeyim size. Bunlar o kozalakları ağaçlardan alıyorlar. Bunların tutuşma sıcaklığı belki o yaz koşullarında o ormanda tutuşlanabilecek şekilde açık havada ve güneşte. Ama onlar dalların arasında kendini izole ettiği için tutuşma sıcaklığını bir şekilde gelemiyorlar. Kargalar bunları alıyorlar, yere düşürüyorlar. Sonra pençeleriyle alıyorlar. Açık noktalarda, böyle benim bulunduğum yayla gibi noktalarda onları atıyorlar güneşin görebileceği yere. Ve o kıvılcım yavaş yavaş tutuşmaya başlıyor. Tutuşlanma sıcaklığına gelmiş oluyor. Bu şekilde orman yangını başlatıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bunun hakkında makaleler var. Fakat kesin olarak hani şu sebepten yapıyorlar gibi bir sonuca ulaşılamamış. Ki hala devam ediyor çünkü. Ama yangınları sadece biz insanlar çıkarmıyoruz. Doğada yaşayan kuşlar, hayvanlar da çıkarıyorlar. Yani bazen doğanın yararına oluyor ormanın yanması. Yani nasıl yararına oluyor diyeceksiniz. Bazen kontrolsüz büyüme, çok aşırı büyüme. Bu yağış rejiminden kaynaklı olabilir. Yine anormallik dışında aşırı büyüme. Doğa her zaman dengesini korur. Ama bir mevsim mesela çok yağmur veya kar yağmıştır. Artık aşım noktasındadır. Doğa çürümeye başlıyordur. Bu durumda kendini kurtarıyor ve kendi yangınını başlatarak tekrar bir geri dönüşüm sağlıyor. Ve böylece tekrardan genç ormanlar üretmeye başlıyor. Ben şeye çok şaşırmıştım. O demin anlattığım karga örneğini. Onun belgeseli de var. Bulabilirsem açıklamaya eklerim ismini. Bayağı yangın başlatıyorlar. Onlar, o kıvılcımlar tutuştuktan sonra zaten içinde onların formik asit ve çam reçinesi var. Onlar tutuşlanmak için birebir. Onlar tutuşlanıp yandıktan sonra kozalak da içinde
Artık yanacak hava kalmadığı zaman patlıyor bomba gibi, el bombası gibi. Yani şöyle düşünün. Şurada patlayan yanan bir kozalak var ve sıcak bir orman var. Kurak. O patladığı zaman yer değiştiriyor ve hala yanar pozisyonda. Ne yapıyor? Ormanın içlerine dalıyor, farklı bir yerlere dalıyor. Her yerden yangın başlatmış oluyor. Yani muhteşem bir şey gerçekten. Doğanın yanması muhteşem değil ama doğanın kendini tekrar onarabilmesi ve bunun bilincinde olması bizim dışımızda gerçekten çok kudretli. İlk toplayacağımız bitki olan şu gördüğünüz ısırgan. Bunun ısırgan denmesinin bir sebebi bunun dikenli yerlerinde derinize geçtiği zaman formik asit salgılıyor. Aynı ateş karıncaları gibi. Bu da vücudunuzda bir aslında uyarı sistemi. Vücudunuz bunu bir sinyal olarak algılıyor ve çok canınız yanıyor. Formik asit çünkü uzun süre o bölgeyi asitle birlikte yakan bir sıvı. İnsanı zehirlemiyor, öldürmüyor da ama güzel bir canınızı yakıyor. O yüzden bunların dikenleri aşağıya doğrudur ki bir şey dolandığı zaman, bir tehdit olarak algılandığı zaman direkt yataydan dikeye doğru buna saldırı olur. Tepeden olursa zaten savunacak bir şey yok. Yerdeki savunma sistemlerine ve hayvanlara karşı böyle evrimleşmiş. Çünkü şu mesafeden bir ayak boyu düşünün. Bunun dallarını yukarı doğru çıkarken sürtünür. O yüzden bunu toplarken yukarıdan aşağıya doğru bunun dikenlerini sıvazlayabilirsiniz veya eldiven getirebilirsiniz. Veya da bıçak getirebilirsiniz yanınızda. Ben şimdi şuradan size tabletime indirdiğim yenebilir otlar listesini açacağım. Hemen ısırgan, Urtica dioica diye bir bilimsel adı var. Yenilebilir kısmı yapraklar ve pişirilmiş olarak yenmesi tavsiye ediliyor. Çiğ yenebilen bir şey değil. Yaşadığı habitatlar ormanlar, gölgeli vadiler, kayalar ve su kenarları. Şu an zaten hem ormandayız hem de bir su kenarındayız. Yaşaması için bütün koşulları sağlıyoruz. Görselini de tekrar şöyle göstereyim size. Hemen şunlar. Bunlar tabii daha büyümüş. Bunların dip kısımları aynı bunun gibi. Biraz bundan toplayalım. İçleri zaten su dolu. Şuradan. Şöyle aldım. Şu kısımlar dikenli. Bunları şöyle aldım. Dikenlerini. Yapraklarında da var diken ama şu dal kısımlarında daha sert dikenler var. Bunlar derinize daha çok geçiyor. Yapraktakiler kırılıyor eliniz değdiği zaman. Aldım. Pantolonumun cebine koyuyorum. Bakalım başka neler var yenebilecek. Şu gördüğünüz dereotuna benzeyen böyle çok güzel yapraklara sahip. Zaten direkt otların arasında kendine belli ediyor. Otlara göre daha yumuşak. Eğer ezerseniz zaten kokusu ben buradayım der. Şuradan kestim. Evet. Şu işte. Bu rezenenin atası diyebileceğimiz böyle vahşi doğada yetişen bir ot. Bunu da alıyorum. Şöyle bundan hatta bir parça daha alabilirim. Bu tohumları hatta bitkileri alıp az ilerideki papatyalardan da biraz alacağım. Böyle karma bir çay yapacağım. İçinde papatya var, ısırgan otu var. Bir de rezenenin tohumu var. Atası diyebilirim.
Bunun üçünü karıştıracağım. Sıcak suda bir 5 dakika falan demlendikten sonra hazır alınan paket çayları gibi bir bitki çayı yapmış olacağım. Ormanda da biraz yürüyüş yaptıktan sonra zaten artık yavaş yavaş akşam oluyor. Çadıra geçip bir sonraki günün keyfini çıkarmak için dinlenirim. Hava tam şu taraf açtı. Benim sağım, solum kapalı. Güneşin battığı yer sol olduğu için böyle bulutlu, gölgeli görünüyor. Ama şu taraf tamamen açık. Hadi papatya bulmaya gidelim. Papatyanın da şu sarı ve beyaz kısmını alıyorum. Papatyanın sapı da kurutuluyor da çay için şu kısım daha güzel. Şu kadar yeter. Bunu da pantolonumun cebine ekliyorum. Bayağı bitki topladık. Şimdi çay zamanı. Yapraklarımızı topladım. Hatta birlikte topladık. Kısmen de öğrendik. Şimdi ben vahşi doğaya, ormana girmiş bulunmaktayım. Şu an görünümünden daha karanlık olduğuna inanabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin gücü ortaya çıktı burada. Işığı bu kadar parlak gösteren fotoğraf makinesi şu an dışarıya göre ormanın içine alacakaranlık çökmüş.